Priştine'de, yani Kosova'nın başkentinde kadınların erkeklerden daha fazla olduğu fark ediliyor muydunuz? Savaş ve göç, şehrin demografik dengesini değiştirdi ve bugün Priştine'nin sosyal hayatı bambaşka bir görünüme sahip. Şehrin sokaklarını keşfedelim. İnsanlarıyla tanışalım ve tarihin bu dinamik şehri nasıl şekillendirdiğini anlayalım. Priştine, Kosova'nın sadece başkenti değildir. Aynı zamanda yakın tarihin, kültürün ve günlük yaşamın sürekli iç içe geçtiği bir şehirdir. İlk bakışta modern binaları, hareketli kafeleri ve canlı sokaklarıyla genç bir başkent izlenimi verir. Ancak bu görüntünün arkasında, bugünkü özelliklerini açıklayan karmaşık bir tarih yatmaktadır. 1990'ların sonunda Kosova Savaşı'nın ardından ülke büyük sarsıntılar yaşadı. Çatışmalar sırasında birçok erkek hayatını kaybetti. Bir kısmı da Batı Avrupa'da iş bulmak için göç etti. Bu durum gözle görülür bir demografik etki bıraktı. Günün belirli saatlerinde, özellikle şehir merkezinde, sokaklarda, kafelerde ve alışveriş bölgelerinde kadınların erkeklerden daha fazla olduğu hissedilebilir. Bu durum Priştine'nin sosyal hayatını da etkilemiştir. Kadınlar yerel ekonomiye, ticarete, üniversite eğitimine ve şehrin kültürel yaşamına aktif şekilde katılmaktadır. Öğleden sonraları arkadaş gruplarının kahve içtiği veya hafta içi bile şehir merkezinde gezdiği sıkça görülür. Kültürel olarak Kosova, Arnavutluk ile yakından bağlantılıdır. Nüfusun büyük çoğunluğu Arnavutça konuşur ve komşu ülkeyle birçok gelenek paylaşır. Bu nedenle bazıları Kosova ve Arnavutluk'u tarih tarafından ayrılmış tek bir halk olarak görür. Ancak Kosova bugün kendi hükümeti ve kurumları olan bağımsız bir devlet olarak işlev görmektedir. Batı Avrupa ile karşılaştırıldığında Kosova görece daha yoksul bir ülkedir. Ancak Doğu Avrupa'nın bazı bölgeleri veya dünyanın farklı ülkeleriyle kıyaslandığında tablo daha karmaşıktır. Yaşam maliyeti oldukça düşüktür ve günlük hayat sanıldığından daha sakin olabilir. Örneğin birçok restoranda yaklaşık 3 euroya tam bir yemek yemek mümkündür. En yaygın yemeklerden biri salata ve ekmekle birlikte sunulan ızgara ettir. Bu basit ve doyurucu mutfak, yerel gastronomide önemli bir yere sahiptir. Bu fiyatlar, halkın büyük bir kısmının dışarıda yemek yemesine veya bir şeyler içmesine imkan sağlar. Bu az bilinen şehri keşfetmeyi seviyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece Avrupa'da ve dünyada başka ilginç yerleri keşfetmeye devam edebilirsiniz. Ziyaretçileri şaşırtabilecek bir diğer nokta ise bazı kafe ve restoranlarda sigara içmenin hala yaygın olmasıdır. Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde yasak olan bu durum, Kosova'da bazı yerlerde günlük hayatın bir parçasıdır. Bu, her ülkenin kendi hızında geliştiğini gösteren kültürel bir ayrıntıdır. Ekonomik zorluklara rağmen Priştine'yi ziyaret eden gezginlerin en sık dile getirdiği hislerden biri güvenliktir. Şehir merkezindeki sokaklar genellikle sakindir. Hatta gece bile insanlar özgürce dolaşır. Bu durum, dünyanın bazı bölgelerinde görülen ve şehir içi şiddetin daha belirgin olduğu güvensizlik algısıyla tezat oluşturur. Örneğin bazı Latin Amerika şehirleriyle karşılaştırıldığında yaşam burada daha güvenli görünebilir.
Yoksulluk vardır. Ancak her zaman başka yerlerde görülen aynı sosyal sorunlarla birlikte değildir. Priştine'de yaşam büyük ölçüde kamusal alanlarda geçer. Kafeler, teraslar ve küçük meydanlar insanların buluştuğu, sohbet ettiği ve şehir atmosferini deneyimlediği yerlerdir. Şehirde yürürken yürüyen, çalışan veya okuyan birçok genç kadın görmek mümkündür. Birçoğu aktiftir. Fiziksel görünümlerine dikkat eder ve sağlıklı bir yaşam sürer. Bu da şehrin dinamik görüntüsüne katkı sağlar. Tüm bunlar genç bir başkenti, yakın tarihle şekillenmiş ama aynı zamanda enerji dolu ve geleceğe yönelen bir yapıyı ortaya çıkarır. Şehirde dolaşırken binalarda ve meydanlarda sürekli görülen bir sembol dikkat çeker. Kosova bayrağı. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ülkenin bayrağı gök mavisi bir zemine sahiptir ve Avrupa ile olan bağını simgeler. Ortasında Kosova'nın altın renkli haritası ve üzerinde 6 beyaz yıldız bulunur. Bu yıldızlar ülkenin başlıca topluluklarını temsil eder. Arnavutlar, Sırplar, Türkler, Boşnaklar, Romanlar ve Goralılar. Bu, geçmişteki gerilimlere rağmen Kosova'nın farklı kültür ve geleneklere sahip bir ülke olduğunu gösterir. Gelişmekte olan genç bir başkent olarak Kosova, yatırım ve iş kurma açısından hala fırsatlar sunmaktadır. Birçok gayrimenkul ve ticari alanın fiyatı diğer Avrupa başkentlerine göre daha düşüktür. Bu da Balkan bölgesini bazı yatırımcılar için cazip kılar. Kafelerden bahsetmişken, ziyaretçileri en çok şaşırtan şeylerden biri buraların ne kadar dolu olduğudur. Salı günü saat 14.00'te bile çoğu kafe doludur. Bir yabancı için bu garip görünebilir. Ancak burada kahve sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlar burada buluşur, konuşur, iş yapar veya sadece anın tadını çıkarır. Priştine aynı zamanda Kosova için beklenmedik derecede modern bir atmosfere sahiptir. Son yıllarda yeni binalar, alışveriş merkezleri ve eğlence alanları inşa edilmiştir. Bu durum şehre, dışarıda hala var olan yoksul ülke imajıyla güçlü bir tezat oluşturan bir zarafet kazandırır. Hatta bazı gözlemciler Priştine'nin güçlü bir ekonomik büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünmektedir. Priştine mükemmel bir şehir değildir. Ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Altyapısı hala geliştirilmelidir ve büyümesi tamamlanmamıştır. Ancak birçok daha zengin şehrin kaybettiği bir şeye sahiptir. Canlı, sıcak ve otantik bir sosyal hayat. Sokaklarında yürümek, bir ülkenin savaştan sonra nasıl yeniden inşa edilebileceğini ve ilerleyebileceğini anlamayı sağlar. Kosova'nın tarihi hala birçok yerde hissedilir. Ancak yeni nesil farklı bir gelecek inşa etmek istemektedir. Bu da Priştine'yi ziyaret etmeyi bu kadar ilgi çekici yapan şey olabilir. Burası kitlesel turizmin olmadığı, ünlü anıtlarla dolu bir yer değildir. Ancak sürekli değişen bir toplumu gözlemleme deneyimi sunar. Kosova'yı keşfetmeye devam etmek ve diğer şehirleri görmek isterseniz, ülke hakkındaki diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Ve tabii ki kanalı desteklemek ve gelecekteki maceralara katılmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.